Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri yazın hazırlamış olduğumuz derin dondurucudan çıkarttığım bezelye ile tencere yemeği yapıyoruz. Akşam yemeği menüsü. Misket köfteli, sebzeli bezelye yemeği tarifini öncelikle köftelerini hazırlamakla başlıyoruz. 400 gram dana kıyma, kimyon, karabiber ve tuz ekledim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Bir tane kuru soğan rendeledim. Bir diş de sarımsak ezdim. Üzerine de 2 yemek kaşığı galeta unu ilave ederek köftemi iyice yoğuruyorum. Mutlaka köftenizi iyice yoğurun ki pişerken dağılmalar olmasın. Köftemiz hazır. Toparladım. Bir iki kere de şöyle vuruyorum. Evet, daha sonra misket şeklinde yuvarlıyorum. Küçük küçük, nohuttan biraz daha büyük. Galeta unu yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Unutmadan da söyleyeyim. Ekmek içi de yapabilirsiniz. Köftelerimi ikişer yaparak hızlandırmaya başladım. Pişerken dağılmayan inanılmaz lezzetli bir köfte tarifi bu. Mutlaka bu şekilde denemenizi öneriyorum. Gayet de bereketli çıktı. Daha sonra sebzelerini kıyıyorum. Bir tane büyük patates kıyıyorum. Küçük küçük bu şekilde küp küp. Sebzeleri, köfteleri aynı şekilde küçük küçük olacak arkadaşlar. Hepsi de içerisinde gayet güzel bir şekilde pişiyor. Eğer köftenizi 200 gram kadar kullanacaksınız, patatesi de 2 taneyi çıkartmanızı tavsiye ederim. Bir tane de büyükçe havuç kullanıyorum. Havucu da aynı şekilde ortasından keserek küp küp doğruyorum. Sebze olarak bu kadar. Havuç ve patates kullanıyorum. Yazın dondurucuya atmış olduğum bezelyelerimi bu şekilde yemeğini yapıyorum. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Biraz ısıttım. Daha sonra 5-6 tane arpacık soğan ekledim. Soğanları arpacık kullandım. Çünkü sebzelerimiz de küp küp, köftemiz de misket şeklinde. Soğanları da bu şekilde arpacık olsun istedim. Büyük bir soğanı küp küp de doğrayarak da bu yemeği yapabilirsiniz. Soğanlarla birlikte sebzelerimi iyice kavuruyorum. Kavrulmaya başladı bile gördüğünüz gibi. Biraz daha kavuracağım. Daha sonra içerisine salça ve bezelyesini ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı dolusu salça ekledim. Karışık salça, biber ve domates salçası 1 yemek kaşığı. Lütfen dolu dolu olsun. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar iyice kavuralım. Daha sonra bezelyeyi ilave ederek kavurmaya devam ediyorum. Bu şekilde kavurarak yaparsanız gerçekten daha da lezzetli olur. Çiğden de yapılıyor. Ama tavsiyem kavurmanız. Kavurdukça lezzeti ve kokusu farklı olacaktır. Harika bir tencere yemeği oluyor. Tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bezelyelerimi ben yazdan hazırlıyorum. Tazeyken hazırladığım için yapraklarını da içerisine ilave ediyorum. Yapraklı çok seviyorum. Eğer garnitür veya pilavda kullanacaksam tane tane ayırıyorum. O şekilde yapıyorum. Yemeğinde mutlaka yapraklarını da kullanırım. Çok severim. Bezelye ile birlikte de şöyle 5-6 dakika kadar kavuruyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum.
Evet, yemeğimi kavurdum. Daha sonra üzerine geçinceye kadar su ekliyorum. Ne çok aşırı sulu seviyorum ne de çok aşırı susuz seviyorum. Ben orta olacak şekilde seviyorum. Tencere yemeklerini bu şekilde severim ben. İçerisine de bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Salçasını çok aşırı koymadım. Ne için çok aşırı koymadım? Ekşi olmaması için. Eğer salçayı çok aşırı yemeklerinizde kullanırsanız yemeğiniz ekşi olur. Renk vermek için de kırmızı toz biberi kullanalım. Yemeğim pişerken ben de köftelerini kızartıyorum. Ayrı bir tavaya biraz yağ aldım ve köftelerimi sallayarak misket köftelerimi kızartıyorum. Hiçbir şekilde dağılmayan, çatlamayan köfte tarifimdir. Yemeklerde bu şekilde yaparım ben, bu şekilde kullanırım. Dilerseniz içerisine bir tane de yumurta da ekleyebilirsiniz. O şekilde de yapıyorum ama bugün yumurta eklemedim. Sadece görmüş olduğunuz malzemeleri ilave ederek köftelerimi hazırladım. Yemekte de göreceksiniz biraz sonra. Hiçbir şekilde yemeğimizde dağılmıyor. Harika bir tarif. Mutlaka tavsiye ederim. Köftelerimi iyice kızartıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle kıpkırmızı, çıtır çıtır iyice kızartıyorum. Köftelerim hazır. Yemekle buluşturmaya geçebilirim. Evet, yemeğim kaynamaya başlamış. Gördüğünüz gibi köftelerimi kızartırken yemeğim de gayet güzel bir şekilde pişmeye başlamış. Daha sonra köfteleri içerisine alıyorum. Yağını da içerisine ekledim. Köftelerimizi kızarttığımız için yemeğimize ayrıca lezzet katıyor. Hafifçe şöyle dipten doğru hafifçe karıştırıyorum. Kapağını kapatarak orta ateşte pişmesini bekliyorum. Kesinlikle fazla su ilavesi yapmıyorum. Kısık ateşte pişmesini sağlıyorum. Eğer yüksek ateşte pişirirseniz suyunu bir anda çekecektir. Bunlar önemli püf noktaları. Bilmeyenler için gerçekten güzel bir ayrıntı. Bir tatlı kaşığından çok az tuz ekledim arkadaşlar. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Artık yemeğimi şöyle kontrol ediyorum. Bir 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç su eklemedim. Kendi suyunda hafif hafif pişti. Yemeklerinizi ne kadar çok kısık ateşte pişirirseniz yemeğinizin lezzeti o kadar güzel olacaktır. Şöyle bakın gayet güzel bir şekilde pişti. 2 dakika kadar daha dinlendikten sonra yemeğimi servise alıyorum. Mutlaka dinlendirelim ki suyu şöyle yoğunlaşsın. Koyduğumuz suyla pişirdiğimiz yemeğimiz servise hazır. Ben tencere yemeklerinde biraz bu şekilde sulu seviyorum. Bu tarifin aynısını fırında da yapabilirsiniz. Ama fırında çok çekiyor suyu. Ben o şekilde kuru sevmediğim için bu şekilde tencerede tarifini vermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenileri unutmuyoruz. Çünkü sizlerin beğenileri, yorumları kanalımın büyümesinde çok ama çok etkisi var. Lütfen emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Şöyle sizlere kaşıkla da dokusunu göstereyim. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Lezzetini gerçekten anlatamam. Şöyle köftemizi de böleyim. Şöyle bakın içini sulu sulu, hiçbir şekilde taş gibi bir köfte yapmadık. Sebzeleri de gayet güzel bir şekilde pişti. Köftelerimiz de dağılmadı. İnanın bu tarifi çok beğeneceksiniz. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.